Kudüs'ün Fatih Selahaddin Eyyubi'nin muhteşem hayatı, Tikrit'in sessiz çocuğundan İslam'ın umuduna, Selahaddin Eyyubi'nin hayatı yalnızca bir hükümdarın yükseliş hikayesi değildir. Parçalanmış bir İslam coğrafyasının yeniden ayağa kalkışının, sabrın, zekanın, adaletin ve sarsılmaz bir inancın tarihidir. O, yalnızca Kudüs'ü fetheden bir komutan değil, merhametiyle düşmanlarının bile saygısını kazanan, tarihin ender şahsiyetlerinden biridir. Onun doğumundan Mısır'a uzanan mücadelesine ve İslam dünyasındaki yükselişine dair bu yolculuk, bir kaderin nasıl ilmek ilmek işlendiğini gözler önüne serer. Sürgünle başlayan Kader Selahaddin, miladi 1137 veya 1138 yılında bugün Irak sınırları içinde bulunan ve o dönem Abbasi hilafetinin kritik merkezlerinden biri olan Tikrit'te dünyaya gözlerini açtı. Tam adı El-Melikün Nasır, Salahaddin Yusuf bin Necmeddin Eyyub idi. Doğduğu gece yaşananlar adeta gelecekteki fırtınalı ama zafer dolu hayatının bir habercisiydi. Babası Necmeddin Eyyub, Tikrit Kalesi'nde görevli saygın bir devlet adamıydı ve aile Zengi hanedanına sadakatle hizmet ediyordu. Ancak Selahaddin'in doğduğu gece patlak veren siyasi bir gerilim aileyi ansızın Tikrit'ten ayrılmaya zorladı. Selahaddin daha kundaktaki bir bebekken sürgün sayılabilecek zorlu bir yolculuğa başladı. Yıllar sonra tarihçiler bu anı şu çarpıcı cümleyle not düşecekti. Tikrit'ten bir gece vakti ayrılan o çocuk bir gün Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacaktı. İlimle yoğrulan gençlik, aslen Kürt kökenli olan ve Revadiye aşiretine mensup bir aileden gelen Selahaddin'i farklı kılan, yalnızca soyu değil, içinde yetiştiği ilim iklimiydi. Çocukluğu Musul ve dönemin en önemli bilim merkezlerinden biri olan Şam'da geçti. Medreselerde hadis, fıkıh, tefsir ve Arap dili dersleri alırken, özellikle dini ilimlere duyduğu derin ilgiyle dikkat çekti. Gençlik yıllarında kaba kuvvetin hüküm sürdüğü meydanlardan ziyade ilim meclislerinde bulunmayı tercih ediyordu. Bu durum, onun gelecekteki karakterinin sarsılmaz temelini oluşturdu. O, sadece savaşmayı bilen bir komutan değil, alime hürmet eden, adaleti her şeyin üstünde tutan ve dini hassasiyeti yüksek bir hükümdar olacaktı. Sessiz güç ve büyük ideal gençlik yıllarında ata binmeyi, ok atmayı ve kılıç kullanmayı ustalıkla öğrendi. Ancak akranlarından ayrılan yönü stratejik düşünme yeteneğiydi. Sessiz, dikkatli ve sabırlı bir mizaca sahipti. Gösterişten uzak, sertlik ve kibirden nefret eden duruşu nedeniyle onu ilk görenler ileride dünyayı titretecek bir savaşçı olacağına ihtimal vermiyordu. Onun hayatındaki dönüm noktası, dindarlığı ve adaletli yönetimiyle tanınan büyük lider Nureddin Mahmud Zengi'nin yanında yetişmesi oldu. 1099 yılında Kudüs düştüğünde yaşanan o korkunç katliamın ve Mescid-i Aksa'nın kanla dolmasının acısı İslam dünyasında hala tazeydi. Nureddin Zengi, Kudüs'ü geri alma hayaliyle yanıp tutuşurken Selahaddin de bu büyük idealin gölgesinde bir devlet adamı olarak olgunlaştı. Mısır seferi ve siyasi zekanın zaferi o dönemde İslam dünyası paramparçaydı. Bir yanda Abbasi halifeliği, diğer yanda zayıflamış Şii Fatımi devleti. Bir yanda birbirine düşmüş beylikler, diğer yanda bu dağınıklıktan beslenen Haçlılar, Nureddin Zengi, Haçlıların Mısır'ı ele geçirme planlarını fark edince stratejik bir hamle yaparak orduyu Mısır'a gönderdi. Ordunun başında Selahaddin'in amcası Şirkuh vardı. Genç Selahaddin de amcasının yanında bu seferdeki yerini aldı. Vezirlikten hükümdarlığa Mısır, entrikaların ve ihanetlerin kol gezdiği bir cadı kazanıydı. Şirkuh'un 1169'daki ani ölümü üzerine herkes tecrübeli bir emir beklerken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Selahaddin vezir seçildi.
Bu seçim başta şaşkınlık yaratsa da Selahaddin dürüstlüğü ve zekasıyla kısa sürede dengeleri değiştirdi. Önce halkın güvenini kazandı, vergileri düzenledi, orduyu disipline etti. 1171 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 200 yıllık Fatımi hakimiyetine son vererek hutbeyi Abbasi halifesi adına okuttu. Bu, İslam dünyası için devasa bir kırılma noktasıydı. Gösterişsiz bir Sultan Mısır'ın gerçek hakimi olduğunda bile tevazusundan ödün vermedi. Saray lüksünü reddetti, hastaneler ve medreseler kurdurdu. Geceleri tebdil kıyafetle halkın arasına karışır, yoksulların dertlerini bizzat dinlerdi. Halkın çektiği sıkıntıları gördüğünde duyduğu derin üzüntü onun adalet anlayışını daha da pekiştiriyordu. Birliğe giden yol ve Kudüs hedefi Selahaddin'in zihnindeki tek bir hedef vardı. Kudüs. Ancak o, büyük zaferlerin sadece kılıçla değil, birlik ve beraberlikle kazanılacağını biliyordu. 1174'te Nureddin Zengi ölünce İslam dünyası yeniden karıştı. Selahaddin hem Haçlı tehdidiyle hem de içerideki hırslı emirlerle mücadele etmek zorunda kaldı. Sabır ve strateji Selahaddin, iç karışıklıkları kanla değil, diplomasi ve adaletle çözmeye çalıştı. Şam halkı ona olan güvenini artırırken, o bir yandan da Haşhaşilerin suikast girişimlerine göğüs geriyordu. Bir gece çadırında uyandığında, başucunda bulduğu tehdit mesajı bile onu yolundan döndüremedi. Özellikle kervanlara saldıran ve Mekke, Medine gibi kutsal şehirlere göz diken zalim şövalye Renaud de Chatillon'un provokasyonları, Selahaddin'i derinden yaralıyor ve azmini perçinliyordu. Artık mesele sadece toprak değil, İslam'ın onurunu ve kutsallarını koruma davasıydı. Büyük fethe doğru geçen yıllar içinde ordusunu güçlendirdi, ekonomiyi rayına oturttu ve parçalanmış şehirleri tek bir ideal etrafında birleştirdi. Acele etmedi, sağlam temeller kurdu. Tikrit'ten sürgün bir bebek olarak ayrılan o çocuk, artık tüm İslam dünyasının umudu haline gelmişti. Tarihin akışını değiştirecek olan o büyük fethin ayak sesleri artık duyulmaya başlamıştı. Çünkü Selahaddin biliyordu ki, büyük zaferler yalnızca kılıçla değil, akıl, sabır, disiplin ve sarsılmaz bir inançla kazanılırdı. Birliğe adanan ömür ve Kudüs'ün yeniden doğuşu, Selahaddin Eyyubi artık yalnızca Mısır'ın güçlü veziri değildi. O, parçalanmış İslam dünyasının geleceğini omuzlarında taşıyan, kaderin tayin ettiği bir lider haline geliyordu. Ancak önünde aşılması imkansız gibi görünen devasa engeller vardı. Gözlerini diktiği mukaddes, şehir Kudüs'ü fethetmek istiyordu. Fakat tecrübesi ona şunu söylüyordu. Müslüman, coğrafyadaki siyasi dağınıklık sona ermeden Kudüs'ün kapıları açılmazdı. Siyasi parçalanmışlık ve büyük ideal. O dönemde İslam dünyası adeta bir yapbozun dağılmış parçaları gibiydi. Bir şehirde bir emir hüküm sürüyor, öte yanda başka bir hanedan türüyordu. Kimi yöneticiler kendi tahtlarını korumak adına Haçlılarla gizli ittifaklar kuruyor, kimileri ise küçük toprak parçaları için öz kardeşleriyle savaşıyordu. Selahaddin bu tabloyu gördüğünde bunun sadece bir yönetim krizi değil, bir inanç ve varoluş felaketi olduğunu anladı. Ona göre Müslümanların birbirine düşmesi, Haçlı ordularının sahip olduğu tüm kılıçlardan daha keskin bir silahtı. Bu farkındalıkla Selahaddin yıllarca sürecek olan o zorlu ve sancılı birlik mücadelesine girişti. Bu sadece bir toprak kazanma hırsı değil, tek bir ideal etrafında toplanmış bir ümmet inşa etme çabasıydı. Suriye seferleri. Adaletle gelen Fethi Selahaddin ilk olarak yönünü Suriye'ye çevirdi. Şam, Humus, Hama ve Halep. Bu şehirler hem stratejik hem de kültürel olarak İslam dünyasının kalbiydi. Bu bölgeleri kontrol altına almak için sadece askeri güç yetmezdi. Halkın kalbini kazanacak büyük bir siyasi başarı gerekiyordu. Şam kapılarına dayandığında
Halk onu bir fatih gibi değil, bir kurtarıcı gibi karşıladı. Çünkü Selahaddin'in adı adaletiyle çoktan sınırları aşmıştı. Şehre girdiğinde askerlerine tarihe geçecek o sert disiplin emrini verdi. Hiçbir sivilin kılına zarar gelmeyecek, hiçbir mülk yağmalanmayacak. Halkın canını ve malını kendi onuru gibi koruması, ona olan güveni sarsılmaz kıldı. Selahaddin için fetih, toprak almak değil, gönüllere adalet tohumu ekmekti. İç çekişmelerin sancısı ve ağlayan Kudüs. Ancak her şey sükunetle ilerlemedi. Bazı emirler Selahaddin'in bu yükselişini kendi otoritelerine bir tehdit olarak gördü. Bu hırslar yüzünden zaman zaman kaçınılmaz iç savaşlar ve kardeş kavgaları yaşandı. Bu süreç Selahaddin'i her şeyden çok yordu. Çünkü onun asıl hedefi Müslüman kanı dökmek değil, o kanın Kudüs surlarında dökülmesini engellemekti. Tarihçiler, bu iç karışıklıklar döneminde Selahaddin'in uykusuz geceler geçirdiğini, sürekli haritalar üzerinde düşüncelere daldığını aktarır. Bir gece etrafındaki komutanların küçük hesaplar peşinde koştuğunu gördüğünde tarihin hafızasına kazınan o hüzünlü cümleyi kurdu. Biz burada birbirimizle uğraşırken Kudüs içeride ağlıyor. Kardeş kardeşi vururken Mescid-i Aksa mahzun kalıyor. Ordunun ruhu, disiplin ve maneviyat. Yıllar geçtikçe Selahaddin'in ordusu büyüdü ve profesyonelleşti. Ancak bu orduyu diğerlerinden ayıran asıl güç, asker sayısı ya da silah teknolojisi değildi. Selahaddin ordusuna bir ruh aşılamıştı. Askerlerine sadece savaşmayı değil, savaşın da bir ahlakı olduğunu, yağmanın haram olduğunu, sivile el kaldırmanın mertlik değil korkaklık olduğunu bizzat kendi yaşantısıyla öğretti. Esirlere gösterdiği muamele o dönemde ne doğulu ne de batılı bir liderde görülmüş türdendi. Ona göre bir savaşçı kılıcını sadece düşmana karşı kullanmalı, mağlup olana ise insanlık göstermeliydi. Bu yüzden düşman saflarındaki şövalyeler bile ona gizli bir hayranlık duymaya başlamıştı. Sarayda bir derviş, Selahaddin'in şahsi hayatı. Selahaddin'in özel hayatı bir hükümdarın ihtişamından tamamen uzaktı. Şatafatlı saray hayatını reddetti, sadeliği bir yaşam biçimi haline getirdi. Büyük ziyafetler yerine alimlerin, dervişlerin ve tarihçilerin bulunduğu meclislerde oturmayı tercih ederdi. Kur'an-ı Kerim, tilavetini dinlemekten büyük huzur duyar, gecelerini ise genellikle seccadesinin başında dua ederek geçirirdi. Onun dindarlığı sadece şekilsel değildi. Hayatının her anına nüfuz etmiş bir karakterdi. Bir gün kapısına gelen yoksul bir adamın derdini dinlemek için devlet işlerini bir kenara bıraktığı ve saatlerce o adama çözüm aradığı anlatılır. Bir yetim çocuğun ağladığını gördüğünde koca sultanın gözyaşlarını tutamadığı ve o çocuğu teselli ettiği rivayet edilir. Halk, sarayında devleşen bir kral değil, aralarında dolaşan bir derviş sultan görüyordu. Renaud de Chatillon'un ihanetleri ve savaşın ayak sesleri Müslümanlar birleşirken, Haçlı cephesinde işler çığırından çıkıyordu. Özellikle Kudüs Krallığı'nın en saldırgan ve zalim ismi olan Renaud de Chatillon, tüm anlaşmaları çiğnemeye devam ediyordu. Ticaret kervanlarını yağmalıyor, masum hacıları katlediyor ve en kötüsü de Mekke ile Medine'ye saldırıp İslam'ın en mukaddes değerlerini yok etme planları yapıyordu. Bu provokasyonlar İslam dünyasında devasa bir öfke dalgası oluşturdu. Selahaddin bu barbarlığa karşı sabırla ama kararlılıkla en büyük hamlesine hazırlandı. Artık bekleyecek zaman kalmamıştı, hesaplaşma günü gelmişti. İç çekişmelerin sancısı ve ağlayan Kudüs. Ancak her şey sükunetle ilerlemedi. Bazı emirler Selahaddin'in bu yükselişini kendi otoritelerine bir tehdit olarak gördü. Bu hırslar yüzünden zaman zaman kaçınılmaz iç savaşlar ve kardeş kavgaları yaşandı. Bu süreç Selahaddin'i her şeyden çok yordu. Çünkü onun asıl hedefi Müslüman kanı dökmek değil,
o kanın Kudüs surlarında dökülmesini engellemekti. Tarihçiler, bu iç karışıklıklar döneminde Selahaddin'in uykusuz geceler geçirdiğini, sürekli haritalar üzerinde düşüncelere daldığını aktarır. Bir gece, etrafındaki komutanların küçük hesaplar peşinde koştuğunu gördüğünde, tarihin hafızasına kazınan o hüzünlü cümleyi kurdu. Biz burada birbirimizle uğraşırken Kudüs içeride ağlıyor. Kardeş kardeşi vururken Mescid-i Aksa mahzun kalıyor. Ordunun ruhu, disiplin ve maneviyat. Yıllar geçtikçe Selahaddin'in ordusu büyüdü ve profesyonelleşti. Ancak bu orduyu diğerlerinden ayıran asıl güç, asker sayısı ya da silah teknolojisi değildi. Selahaddin ordusuna bir ruh aşılamıştı. Askerlerine sadece savaşmayı değil, savaşın da bir ahlakı olduğunu, yağmanın haram olduğunu, sivile el kaldırmanın mertlik değil, korkaklık olduğunu bizzat kendi yaşantısıyla öğretti. Esirlere gösterdiği muamele o dönemde ne doğulu ne de batılı bir liderde görülmüş türdendi. Ona göre bir savaşçı kılıcını sadece düşmana karşı kullanmalı, mağlup olana ise insanlık göstermeliydi. Bu yüzden düşman saflarındaki şövalyeler bile ona gizli bir hayranlık duymaya başlamıştı. Sarayda bir derviş, Selahaddin'in şahsi hayatı. Selahaddin'in özel hayatı bir hükümdarın ihtişamından tamamen uzaktı. Şatafatlı saray hayatını reddetti, sadeliği bir yaşam biçimi haline getirdi. Büyük ziyafetler yerine alimlerin, dervişlerin ve tarihçilerin bulunduğu meclislerde oturmayı tercih ederdi. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemekten büyük huzur duyar. Gecelerini ise genellikle seccadesinin başında dua ederek geçirirdi. Onun dindarlığı sadece şekilsel değildi. Hayatının her anına nüfuz etmiş bir karakterdi. Bir gün kapısına gelen yoksul bir adamın derdini dinlemek için devlet işlerini bir kenara bıraktığı ve saatlerce o adama çözüm aradığı anlatılır. Bir yetim çocuğun ağladığını gördüğünde koca sultanın gözyaşlarını tutamadığı ve o çocuğu teselli ettiği rivayet edilir. Halk, sarayında devleşen bir kral değil, aralarında dolaşan bir derviş sultan görüyordu. Renaud de Chatillon'un ihanetleri ve savaşın ayak sesleri Müslümanlar birleşirken, Haçlı cephesinde işler çığırından çıkıyordu. Özellikle Kudüs Krallığı'nın en saldırgan ve zalim ismi olan Renaud de Chatillon, tüm anlaşmaları çiğnemeye devam ediyordu. Ticaret kervanlarını yağmalıyor, masum hacıları katlediyor ve en kötüsü de Mekke ile Medine'ye saldırıp İslam'ın en mukaddes değerlerini yok etme planları yapıyordu. Bu provokasyonlar İslam dünyasında devasa bir öfke dalgası oluşturdu. Selahaddin bu barbarlığa karşı sabırla ama kararlılıkla en büyük hamlesine hazırlandı. Artık bekleyecek zaman kalmamıştı, hesaplaşma günü gelmişti. Hıttin Savaşı, stratejik bir dehanın zaferi 1187. 1187 yılının kavurucu yazında, tarih sahnesinde benzeri az görülen bir stratejik satranç oynandı. Haçlı ordusu harekete geçmişti ancak Selahaddin onları istediği savaş meydanına, yani susuz ve sıcak bir bölge olan Hıttin yakınlarına çekmeyi başardı. Sıcaklık dayanılmaz boyuttaydı. Haçlılar ağır zırhları içinde adeta pişiyorlardı. Selahaddin'in emriyle Müslüman birlikler rüzgarın yönünü de hesap ederek kuru otları ateşe verdi. Duman ve ateş Haçlıların üzerine çöktü. Susuzluktan dilleri damaklarına yapışan Haçlı askerleri düzenlerini kaybetti. Selahaddin ise ordusunu büyük bir soğukkanlılıkla yönetti. Okçular düşmanı yıpratırken süvariler çevreleme taktiğiyle çemberi daralttı. Öğle saatlerinde Haçlı ordusu tamamen çöktü. Kudüs kralı Guide, Lusignan ve zalim Renaud de Chatillon esir düştü. Selahaddin çadırına getirilen esir krala bir bardak buzlu su ikram etti. Ancak kral suyu Renaud'a uzatınca Selahaddin müdahale etti. Ben o suyu ona vermedim. Bu adaletin tecellisiydi. Çünkü Renaud yıllarca anlaşmaları bozmuş,
barışı kana bulamıştı. Selahaddin, zalimi cezalandırırken, krala ve diğer esirlere insanlık onuruna yaraşır şekilde davrandı. Kudüs'ün fethi, merhametin imzası, Hıttin zaferiyle Haçlıların bölgedeki askeri gücü kırıldı. Akka, Yaffa ve Beyrut gibi şehirler bir bir geri alındıktan sonra Selahaddin hayatının gayesi olan noktaya ulaştı. Kudüs, şehir kuşatıldı. Kudüs içindeki Hristiyanlar büyük bir panik ve dehşet içindeydi. Çünkü 1099 yılında Haçlılar şehre girdiklerinde Müslümanları acımasızca katletmiş, Mescid-i Aksa'nın koridorları kanla dolmuştu. Aynı intikamın kendilerinden alınacağından emindiler. Ancak Selahaddin tarihin akışını değiştirecek bir karar verdi. Kan dökmek yerine müzakereyi seçti. Şehir teslim oldu. 2 Ekim 1187'de tam da Hazreti Peygamber'in Miraç yolculuğuna çıktığı günün yıl dönümünde Selahaddin Kudüs'e girdi. Ama o kibirli bir fatih gibi değil, şükreden bir kul gibi girdi şehre, intikam almadı. Tek bir sivili bile katletmedi. İnsanların güvenle şehri terk etmesine izin verdi. Adeta Mekke'nin fethini anlıyordu. Hatta parası olmayan binlerce fakirin kurtuluş fidyesini kendi hazinesinden karşıladı. Dul kadınlara, yetimlere merhametle yaklaştı. Bu asil davranış Avrupa'da bile Şark'ın en şövalye ruhlu hükümdarı olarak anılmasına neden oldu. Mescid-i Aksa'nın temizliği ve yükselen ezanlar Kudüs fethedildikten sonra ilk iş olarak Mescid-i Aksa temizlendi. Haçlılar tarafından kiliseye çevrilen bölümler eski haline getirildi. Yıllar sonra Kudüs semalarında yeniden Allahu Ekber nidaları yükseldiğinde Selahaddin ve askerlerinin hıçkıra hıçkıra ağladığı aktarılır. Bu sadece bir toprak fethi değil, bir ruhun özgürleşmesiydi. Aslan yürekli Richard ve 3. Haçlı Seferi Kudüs'ün kaybı Avrupa'da bir deprem etkisi yarattı. İngiltere Kralı, aslan yürekli Richard, Avrupa'nın en seçkin ordularıyla birlikte yeni bir sefer başlattı. Richard ile Selahaddin arasında tarihin en epik ve meşhur mücadeleleri yaşandı. İki büyük lider savaş meydanlarında karşı karşıya geldiler. Ancak birbirlerine duydukları saygı her zaman savaşın önünde gitti. Richard hastalandığında Selahaddin ona taze meyve ve buz gönderdi. Richard'ın atı vurulduğunda ona 2 asil at hediye etti. Çünkü Selahaddin'e göre mertlik, düşmanını sadece kılıçla yenmek değil, ona insanlıkta da üstün gelmekti. Yıllar süren çatışmaların sonunda Kudüs Müslümanların elinde kaldı ve iki taraf arasında onurlu bir barış imzalandı. Son yıllar ve bir devrin sonu, yıllar süren savaşlar, bitmek bilmeyen yolculuklar ve devlet idaresinin ağır yükü Selahaddin'i bedenen yıpratmıştı. Hayatının son demlerinde daha çok ibadete ve ilme yöneldi. 1193 yılında Şam'da ağır bir hastalığa yakalandı. 4 Mart 1193'te hayata gözlerini yumduğunda İslam dünyası adeta yetim kaldı. Miras, bir altın ve 47 dirhem. Onun vefatından sonra ortaya çıkan tablo tüm dünyaya bir ders niteliğindeydi. Koca bir imparatorluğun sahibi, Mısır'ın ve Suriye'nin sultanı, Kudüs'ün Fatihi Selahaddin'in şahsi hazinesinden sadece bir altın ve 47 dirhem gümüş çıktı. Kendi mezarını yaptıracak kadar bile parası yoktu. Çünkü o, eline geçen her şeyi halkına dağıtmış, ordusuna harcamış, medreseler ve hastaneler inşa etmişti. Selahaddin Eyyubi, arkasında altın yığınları değil, adalet, merhamet ve sarsılmaz bir inanç mirası bıraktı. O, gücü elindeyken zulmetmeyen, zafer kazandığında kibirlenmeyen ve düşmanına bile insan olduğunu hatırlatan bir lider olarak tarihin en parlak sayfalarında yerini aldı. Bugün hala onun adı anıldığında hem doğuda hem batıda insanların kalbi saygıyla çarpar. Çünkü o sadece bir dönemi değil, asırları fethetmiş bir ruhtur. Selahaddin Eyyubi